Vietnam'a hoş geldiniz. Gerçekten yılan yiyorlar mı peki? Gelir misin tatile? Gelirim çünkü. Bulaşıkları yıkıyor. Yolun ortasında ya. İçeride mutfak yok mu diye düşünüyor değil mi insan? Ben de bilmiyorum bunu. Neden kaldırımda mesela? Ya dünyanın neresinde şehrin içinde 1,1 dolara taksiyle bir yere gidebilirsin? İnanılmaz. Ya bir insan bunu neden içer? Gerçekten Asya'ya geldiğini hissediyorsun. Sokakta tavuk beslemezsiniz ya. O yüzden hanımlar beyler sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Vietnam gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Vietnam'ın başkenti Hanoi ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey canavar gibidir. Yüzünden de anlayacağınız üzere şahane bir sabahla günümüze başlıyoruz bu dev metropolde. Önceki bölümlerde Vietnam'a daha önceden nasıl geldiğimi ve 10 sene önce gelip web sitemde yazdığım yazıları, en beğendiğim rotaları anlatmış. Gezime de Saigon'dan yani Ho Chi Minh şehrinden başlamış. Sonra Da Nang şehrinde nasıl gittiğimi anlatmıştım. Dün akşam da buraya 50 dolar falan ödüyorsunuz genelde. Bir uçak biletini alıyorsunuz ve bir saatte Da Nang'dan da buraya ulaşabiliyorsunuz. Ulaşım çok kolay demiştim. Bunları anlattım. O yüzden lütfen önceki bölümlerimi izlemenizi öneriyorum. Böylece Vietnam'a dair çok rahat planlar yaparsınız. Şu anda 102 milyonluk ülke Vietnam'ın başkenti Hanoi'deyim. Ülkenin kuzeyine geldik. Hava bir anda değişti. Güneyinde bildiğiniz yanarken kuzeyinde yaylalar, bahar havası oluşmaya başladı. Burası Ho Chi Minh'den sonraki en büyük ikinci kent aslında ve 8 milyon kişi yaşıyor. 7 milyon motora ev sahipliği yapıyor. Nasıl ki Amsterdam'ın bisikletleri var, buralarında motorları var. Hepsine değineceğiz birazdan. O yüzden dostlarım, sizler şimdi yavaş yavaş ayaklarınızı uzatmışsınızdır. Vietnam'ı benimle beraber keşfedip izleyeceksiniz. Ama video başlamadan önce ne yapıyorduk her zaman? Videoyu bir beğenip bir yorum yazıp sorularınız varsa hatta onu da yazabilirsiniz yorum kısmına. Beklerim. Bu sizler için çok küçük bir detay ama bizim bu işi yapmamızda çok kıymetli bir katkı sağlıyor. YouTube algoritması açısından. O yüzden hanımlar beyler sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Vietnam gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Günaydınlar. Nasıl gidiyor Vietnam bir hanım olarak? Sen yorumla. Ben zaten ilerleyen sürede çok konuşacağım. Bence kesinlikle diğer şehirlerden daha farklı Hanoi. Çünkü diğer yerlerde böyle bir yeni Binalar görüyoruz, değil mi? vardı ama burada Çok eski. Dün akşam gelirken de ışıklar neredeyse hiç yoktu. Evet. Çünkü Virane bir yere gelmiş gibi hissediyorsun. yani bir anda dedik ki burada bir viranelik var. Şu anda insanları zaten göreceksiniz mutlaka biraz sonra. Ama evler çok eski. Muhtemelen başkent olduğu için mi? Tabii 1000 yıllık çok eski bir kent. En eski kentlerinden birisindeyiz. Ama bir kadın olarak Vietnam'a tek başına diyelim gelecek olsan ya da eşinle vesaire. Gelir misin tatile? Gelirim çünkü çok güvenli. İnsanlar çok tatlı ve bence geçen bölümde de söylemiştim. Kesinlikle hani böyle bu gezdiğimiz ülkeler arasında en beğendiğim yer Vietnam oldu. Güzellikler açısından da Vietnam oldu. Geçen bölüm zaten gerçekten Öve bitirememiştim. öve ve bitiremedim. Deniz'e lütfen biraz daha kalalım. Evet. Geç kalacağız diyor. Ben yine de kalalım dedim. O yüzden kesinlikle Vietnam bu gezi boyunca geldiğimiz en iyi ülkelerden bir tanesiydi. Korona da bunu destekler gibi oldu böyle. O yüzden bence Vietnam Türkiye'de çok bilinen bir ülke değil. Biz onu savaşlarıyla ya da Hollywood filmleriyle çok bildik ya da komünizmle bildik. Ama Güneydoğu Asya'da Singapur'a gidiyoruz, Tayland'a gidiyoruz, Malezya'ya gidiyoruz. Neden Vietnam'a gelmiyoruz? Bu bölümlerdeki amacım birazcık da size Vietnam'ı sevdirip gezi rehberleriyle balık tutmanızı sağlamaktı. Aslında Burçin'in de size az önce söylemeye çalıştığı şey buydu. İnsanları çok iyi, çok ucuz, turistik olarak çok rahat gezebilirsin. Hiçbir zorluk yaşamadık, güvenliktir vesairedir. O yüzden bu bölümü sonuna kadar izleyin. Ve bundan sonra bir bölüm daha yapacağım size. Vietnam'ı daha çok seveceksiniz. Çünkü aslında bunun için Hanoi'ye geldik. Buradan bir tekneye bineceğiz ve sizi rüyalar alemine götüreceğim. Sıradan bir ara sokak göstermek istiyorum. Şurada kaldığımız otelin olduğu yerden dolaşırken buraya dikkatimi çekti. Bir de siz de görüp yorumlayın istiyorum. Hadi gel. Her şey sokaklarda, her şey kaldırımlarda yaşanıyor burada. Direkt sokakta bak. Motorunu kardeşim yıkıyor. Ablam ya kaldırımda çamaşır
bulaşık ne artık yıkıyorsa onu yıkıyor. Dünyada bu kadar sokakta yaşamın olduğu yer olarak bir Hindistan'ı gördüm. Ama orası rezillik. Yani o yaşam mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Çünkü sokakta bir dünya evsiz var. Burada hiç evsiz de görmüyorsun. Dikkatimizi çekti. Neredeyse hiç görmedik. Ama buradakilerin yaşam tarzı bu. Yani oturup böyle sosyalleşiyorlar da. Hello. Hi, hi. How are you? Good. Thank you. We are coming from Turkey and visiting Hanoi. Why do you just sit on the pavements like this? Is it like cultural thing? You don't know? Okay, anyways. Turkey, Istanbul. No, thank you. We are full. We have just come from cafe. Thank you very much. No, thank you. Thank you, thank you. No problem. Next time, next time. Thank you, bye bye. Bye bye. Mesela kaç ülkede size böyle al hemen bir şey ikram ederler. Bak yine söylüyorum çiçek gibi insanları var. Ve burada dikkatimi çeken bir şey daha oldu az önce. Yeni ile eski çok iç içe. Başkentte bak. Bak yepyeni değil mi soldaki bina? Sağa bak dökülüyor. Yani neredeyse balkondan üstünüze dökülecek. Bırakmışlar gibi. Bunun sebebi de dediğim gibi 1000 yıllık bir kent. Ve Fransızlar çok yönetmiş burayı. Ve şöyle bir şey görüyorsunuz. Binalar genelde dar oluyor burada. Neden dar olur? Vergisinden dolayı. Çünkü alan büyüdüğü için zeminde vergi daha fazla oluyor. O yüzden burada dikey yapılaşma oluyor ama ince şekilde. Hatta buna ne diyorlar biliyor musunuz? Tüp house diyorlar. O yüzden böyle küçük boru gibi yukarıya gidiyor. Ve aynı zamanda da maliyet daha düşük olsun diye yapıyorlarmış. Sıradan bir Vietnam'da sokakta yaşam. Ne ararsanız var. Bütün meyveler, sebzeleri bulabiliyorsun. Dünyanın baksana kaç ülkesinde böyle kaldırımda manav görebilirsin. Şöyle gidelim Burçin gel. Sokaklar da çok güzel bu arada. En güzeli de şu. Kokmuyor. Sıfır. Yani Malezya bile kokuyordu yeri geliyordu. Ama Vietnam hiç kokmuyor. Tayland zaten rezil kokuyor. O yüzden kokuya hassassanız Vietnam'da bu zorluğu yaşamazsınız. Ama sokaktaki manzaralara bak. Domuz bacağı. Hello. Hi. Is it pork? Pork mu? Domuz şey taklidi yaptım. Öyle anlaşırız. Bay bay. Çiçek gibi insanlar. Gülmeyen bir tane Vietnamlı görmedim. Aynı hiç İngilizce bilmiyorlar. Neredeyse hiç. Dünyadaki 5 yaşayan komünist ülkeden bir tanesindeyiz. Ama birçok şey beni çok şaşırttı. 2 hafta olacak neredeyse buradayız. Bir kere kapitalizm de çok entegre olmuş. 95'te Amerika buradaki ambargoyu kaldırdıktan sonra bildiğiniz Çin son 10 yılda özellikle buraya parayı yığmış. Yani ne şehirler, ne havalimanları, ne tren yolları yapılıyormuş. Ama en güzel yanlarından biri yine söylüyorum temiz olması. İnsanlar böyle kaldırımlarda yaşıyorlar ve hiç kokmuyor. Güneydoğu Asya'da bu kadar çok ekmek göremezsiniz. Direkt bizdeki ekmeklerin aynısı. Fransızlar işte 1800'lü yıllardan 1940'lara kadar burayı yönettikleri için ekmek etkisini de getirmişler. Sadece mimari yapıları ya da dini değil. Günümüzde hani Vietnam'ın yanı başına bakıyorsun ki eskiden beraberdi zaten. Laos mesela bu kadar görmezsin. Ya da Kamboçya'da bu kadar görmezsin ekmeği. Burada her yerde ekmekçi var ve bildiğiniz sandviç yapıyorlar. Bunun sebebi de işte bir gün Vietnam'a geldiğinizde bilin diye söylüyorum. Fransızların bageti yani ekmeği getirmesi. Bu da çok ilginç bir ünlenmiş Po restoranı var. Obama geliyor başkan olduğu dönemlerde ve burada rastgele sözde ülkenin de milli yemeğini göstermek için hadi diyorlar Po yemeye gidiyoruz. Burada bir tane restorana gidiyorlar. Sıradan bir yer böyle ne Michelin yıldızlı ne lüks bir otelin içinde vesaire. Oraya geldikten sonra da günümüzde çok ün yapıyor. Gelmişken görmek lazım. Fotoğrafı falan da var. Bizim otel de çok yakın. Motorları aşarak restorana doğru gidiyoruz. Hava çok güzel ama bugün. Bu manzaraları her yerde görebiliyorsunuz. Bu ablalar bildiğiniz eski usul omuzlarına bunları asarlar. İçinde meyve, sebze, yemek satarlar. Esnaflık böyle bir şey Vietnam'ın kültüründe. Diğer ilginç şeyi de size söyleyeyim. Burada gittiğiniz her yerde kahve kültürünü göreceğiniz çok iyi kafeler var. Bugün birkaç tane sizi götürürüm. Ama hani
Dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi olduğunu önceki bölümlerde söylemiştim size. Ama size bir öneride daha bulunmak istiyorum. Bir ülkeye dair plan yapacaksanız, bakın arkadaşlar 10 yıldır 15 yıldır anlatıyorum size. Önce web sitem birhayalimpeşinde.com'u okuyun. Ben bağlantısını açıklamaya bırakacağım, Vietnam yazılarım. Çünkü video izleyerek bir yere kadar program yapabilirsiniz. Ya da çok video izlemeniz lazım. Oradan kendinize bir plan çıkartabilirsiniz. Ama blog okuduğunuzda her şey orada daha sıralı, düzenli ve plan yapmaya daha uygun olur. Hatta bizim Sezer'le Beni de Gezdirin diye bir platformumuz var. Orada da bir dünya gezi kartlarımız var. Phuket, Prag, Paris, Budapeşte, Bali. Daha yani nereleri anlattık. Oralarda da gezi kartı olarak alın. Çok bir şey değil yani bütçe olarak da. Bir yere gideceğiniz zaman o kartlarımızdan da yararlanın. Bunların hepsi aynı zamanda sizlerin rahat gezebilmeniz için benim tarafımdan hazırlanmış aslında gezi rehberleri. Videolarda birazcık görsel kısmı oluyor. Ne yiyorlar? Neler yiyorlar? Hiçbir fikrim yok. Dolma görünüyor ama acaba ne çıkar? Balıklar var. Hello, hi, how are you? Burada ablam pişi yapıyor. Burada ördekçi var. Çok kötü kokuyor. Gel gel Burçin. Ya burada baksana mesela. Bulaşıkları yıkıyor. Yolun ortasında ya. İçeride mutfak yok mu diye düşünüyor değil mi insan? Ben de bilmiyorum bunu. Neden kaldırımda mesela? Ne hayatlar var, ne ilginç kültürler, alışkanlıklar var değil mi? Her şey sokakta. Bütün her şey. Evi sadece uyumak için kullanıyorlar. Restoran burası. Fotoğrafı da var Obama'nın, bakın. Mekanın sahibiyle böyle fotoğraflarını da koymuşlar. Burada yemeklerini yemişler. Çok ünlüdür burası bak. Ama asıl fotoğraf şurası. Burada oturuyorlar. Bir yandan bira içiyorlar, bir yandan pho vesaire Vietnam yemeklerini yiyorlar. Burası mesela Hanoi'de son yıllarda en gözde yerlerden biri. Bir yandan zaten bir dünya turist görüyorsunuz. Allah aşkına hani sokaktaki insanların hayatlarını gösterdik de sokakta tavuk beslemezsiniz ya. Horoz da var, tavuk da var. Başıboş köpek de var şurada. Her şey sokakta, gel. Gel. Ya ben şimdi size köpeği gösterdim, bir şey de söylemek istiyorum. Yıllarca haberlerde görmüşsünüzdür. Asya'da işte köpek de yiyorlar, kedi de yiyorlar, doğru mu? Tayland'da vesaire mesela bu yok. Yani orada akrep yerler, solucan yerler. Ama böyle tatlı canlıları yemezler. Burada yiyorlar abi. Restoranları var. Yani Vietnam'da köpek eti yeniyor mu? Yeniyor. Çok üzücü. Son yıllarda birçok bu konuda ayaklanmış halk da bilinçlenmeye başlamışlar ve bazı restoranlarla anlaşma bile yapılmış, kapatılmışlar. Ama hala günümüzde ne yazık ki köpek eti yiyorlar. Yani bu konuda çok üzgünüm, kınıyorum. İnşallah böyle bir artık saçmalığı bırakmaya başlarlar. Hani savaş döneminden gelen bir eski gelenekleriymiş sözde de. Yazık, günah yani. Yapacak, söyleyecek bir şey yok. Üzücü. Bana soruyordunuz çünkü ben cevaplamış olayım. Çünkü Vietnam halkı çok tatlı insanlar. Ya bu kadar tatlı insanlar köpek eti nasıl yer diyorsun? Evet. Üzücü yani. Buna üzüldüm ve şok oldum. Ama kendileri de artık özellikle gençler çok karşılarmış buna. Yürüyüşler, protestolar yapıp o restoranların çoğu da kapanmış. O yüzden böyle bir köpek görünce üzüntümü de değinerek bahsetmek istedim. Bu insanlara yakıştıramadığımız bir yerde bu uyuyor aslında. Yalnız şunu da dikkatimi çekti. Burası bence çocukla gezmek için kolay değil. Aklınızda bulunsun. Yani rahat rahat gezebilirsiniz diyemem, bak. Kaldırıma bile araba koyuyorlar. Örnek canlı bir şekilde görmüş olun. Özellikle bebek arabasıyla falan gezmek sıkıntı. Beni çok aileler de izliyor. O yüzden böyle bir geri bildirimim olsun. Şimdi burada çok ünlü bir trenlerin geçtiği, kafelerin olduğu bir yer var. Ve 15 dakika yürüme mesafesinde hem bu şehri tanımaya çalışıyoruz yürürken hem de sizi oraya götüreceğim. Bilmiyorum tren geçer mi şansımıza, çünkü saatleri oluyormuş. Ama oranın ambiyansı da güzelmiş. Gelmişken görmek lazım. Şimdi rastgele bir parkın içinden geçiyoruz. Böyle dayımlar yarınlar yokmuşçasına gençliklerini sorgulayıp hayallere dalıp uzaklara bakarak gölün keyfini çıkarıyorlar. Yani şehir güzel, kötü değil. Sevmeye başladım gezdikçe. Bak bak ne içiyor. Bunu böyle tütünü koyuyor şuraya. Boru var. Borudan direkt çekiyor. Abla diyor göster görsünler dumanı diyor.
Ben bundan bir keresinde içtim. Bak şimdi. Baca gibi duman çıkardı. Have a nice day. Bye bye. Hiç niye çekiyorsun? Göstermeyeceğim. Aman yok, çok sosyal insanlar. Kadını erkeği. Helal olsun. Ve sosyal medya delisi. Burada herkesin elinde telefon ve telefonda ne var? Tahmin edin. TikTok. Deliriyorlar TikTok için. O yüzden canlı canlı bir sıradan bir yaşamlarından bir parkta kesit görmüş oldunuz. Zaten az kaldı. Tren istasyonunun olduğu yere gelmek üzereyiz. Geldik. Abla sen ne satıyorsun? Her şey bisikletin üstünde ya. Bakar mısınız? İşte o yere geldik. Ya abla geldim, biz ne biliyoruz esnaflığı. Gözünü seveyim, bizi bir serbest bırak. Biz rahat rahat bir çekimimizi yapalım. Abla bizi yoldan yakaladı. Şimdi tren raylarının üstünde yürüyorum. Burayı bir şekilde son 30 yıl içinde pazarlamışlar ama son 10 yılda Instagram'la beraber burası uçmuş. Yani bu kadar turisti de şehrin içinde hiçbir yerde görmedik. Bir sonraki tren saat 4'te. Belki bekleriz, belki beklemeyiz. Bakacağız duruma göre. Ama genel hatlarıyla ambiyansımız bu şekilde olacak. Bunu nasıl akıl ettiniz mesela, değil mi? Şimdi burası yaklaşık böyle 200-300 metre gidiyor. Sağlı sollu işte aslında eskiden insanların yaşam alanları olan yerlerin günümüzde pazarlanmış hali olmuş mekanlar. Hep böyle kafeler, barlar vesaire var. Tren yolunun yanında, hatta saatlerini de çektim. Arka plana koyuyorum. Gelmişken görünmesi gereken, birçok yerde muadilini pek de göremeyeceğiniz bir aslında mahalle burası. Birer kokonat içtik. Yeter, enerjiyi aldık. Kalan yerlere devam edebiliriz. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Devam. Buradaki yine Grab'den taksi çağırdık. 30.000 dong. 1.1 dolar sadece. Ya dünyanın neresinde şehrin içinde 1.1 dolara taksiyle bir yere gidebilirsin? İnanılmaz. Şimdi bizi çok güzel bir yere götürecek. UNESCO koruması altında. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Trafik gerçekten çok kötü. Yani buralarda bir şey kullanmak imkansıza yakın. Çünkü kural yok. Kim öne geçerse o gidiyor. Işıkları bile çok önemsemiyorlar. Tanglong İmparatorluğu Kalesi'ne geldik. 1300 yıl boyunca bu coğrafyaya hükmetmiş bir saray, kale aynı zamanda. Burayı görmeden Hanoi'den gitmemek gerekiyordu. O yüzden sizlere şimdi burayı göstermek istiyorum. Hadi gelin bu güzel kadim yeri beraber gezelim. Biletimizi aldık. Burçin dedi ki burada çok güzel çıkıyormuşum. O yüzden çiçeğin yanından girişi yapıyorum. 100.000 dong verdik. Yani 3 dolar civarında. Bu bölgeyi beraber gezeceğiz. Şimdi insan hep şeyi düşünüyor. Vietnam tamam Ho Chi Minh zamanına kadar kuzey güney olarak ayrılmıştı. Öncesinde nasıl bir ülkeydi? Burası krallıkla yönetilen bir yerdi. Aslında Çin karışımı birçok ezgiyi görseniz de hiç alakası da yok. Hatta burası önceki dönemlerde Laos'la beraber bir bütünmüş o dönemlerde. Yine Laos da mesela dünyadaki 5 sosyalist devletten bir tanesi. Aynı Vietnam gibi. O yüzden birçok bu harmoniyi görebiliyorsunuz ama ben size şunu da söyleyebilirim. Vietnam'da gerçekten Asya'ya geldiğini hissediyorsun. İnsanların taktıkları şapkalar, fenerler, dini mabetler. O yüzden böyle o renk cümbüşünü farklı bir yere geldiğini sana iliklerine kadar hissettiriyor. Burası da işte onların en kadim, en eski devlet yönetimlerinin olduğu, bu coğrafyayı yöneten kraliyet ailesinin hem mabediymiş, sarayıymış hem de aynı zamanda kalesiymiş. İçine girmeye gidiyoruz şurada. Böyle bir kapıdan girişi yaptıktan sonra fenerli bir yol bizi karşıladı. Asıl ana yapıların olduğu yer burasıymış ama beklediğimden çok daha büyük bir kompleks çıktı burası. Bahçe kısmını görüyorsunuz. Ana bir yapı olarak daha hiçbir şey görmedik. Oraya doğru şu an yürüyoruz. Güzel, temiz. Ben yani Hanoi'de Ho Chi Minh'e göre kıyaslarsam daha eskiliği hissettim. Da Nang muhteşemdi. Doğa isterseniz kuzeye gidebilirsiniz, Sapa taraflarına.
Hepsini de web sitemdeki Vietnam yazılarında okuyabilirsiniz. Ben bunların çoğuna gittim. Yani birkaç yer kalmıştır. Bu gezide daha çok ben biraz 10 yıl öncesi sonrasını görmek istedim. Bir de buralara kadar gelmişken Burçin de buraları görsün istedim. O yüzden hani kaynaksa kaynak, anlatımsa anlatım yaptığımızı düşünüyorum. Burayı da görelim. Sonra bir yemek memek yeriz. Daha Hanoi'de gelecek bir sürü yer var. Ben size sırasıyla hepsini anlatmaya çalışacağım. O yüzden sizlere iyi seyirler olsun. Bu ülkede bazı kutsal hayvanlar görürsünüz. Tek boynuzlu yaratıklar, ejderhalar, kaplumbağalar, anka kuşu vesaire gibi. Hanoi'de de kaplumbağanın çok fazla örneğini göreceğiz. Bu mabedin içerisinde de var. Bakın kocaman bir tane koymuşlar. Kutsal hazine tarafından bağışlanmış bu. 1000. yılında, 2010 yılında da buraya koymuşlar. Düşünün kaç bin yıllık bir kaplumbağa görüyorsunuz. Diyeceksin ki kaplumbağadan medet mi umuyorlar? Hayır. Kaplumbağa uzun yaşadığı için hafızayı temsil ediyor. Aynı zamanda buradaki bir tane nehir var. Altın bir kılıcı atıyorlar savaşı kazandıklarında, diyor ki kaplumbağa al diyormuş sözde, efsaneye göre. Bu emanet artık bende diyor. Yani böyle hayvanlar aslında mitolojik olarak onların tarih sahnelerinde birazcık da hikayeleştirilerek kutsallaştırıldığı örneklerdir. Burada da mesela kaplumbağayı görürseniz temel sebebi budur. Bizdeki mitler gibi. Bizde de vardır. İşte Yunan tanrılarında, tanrıçalarında da var. Hinduizm'de de görüyorsunuz. Tanrılar tanrılarla savaşıyorlar, evleniyorlar. Hep bir hikaye aslında. Burada da hikaye kaplumbağa üzerinde yapılmış. Buradaki ana aslında yapı şuradaymış. Ama günümüzde hiçbir şey kalmamış. Savaşlar, istilalar ve depremler, artık ne derseniz. O yüzden bir şey göremiyorsunuz. Peki, güzel kardeşlerim. Hadi heyecanınız bozulmasın. Bildirimleri açın çünkü. Sizi bir sonraki bölümde nereye götüreceğim biliyor musunuz? Buraya işte, Halong Bay'e gideceğiz inşallah. Sırf Vietnam'a gelme sebeplerimizden biri buydu. Çünkü ben şu teknelerle böyle hayatım boyunca 1-2 gün bu tarafta kalıp böyle bu manzarayı görmek istiyordum. Daha önceden gelmiştim, kalamamıştım. O yüzden bir sonraki bölümde inşallah burayı izleyeceksiniz. O yüzden bildirimleri açın. Harika şeyler göstereceğim. Bak, kaplumbağaya kadar anlattım. İster beğenirsiniz videoyu, ister beğenmezsiniz ama benim amacım sizlere gittiğim yerleri güzelce anlatmak. Böyle saçma sapan şaklabanlıklar yapmadan, böyle boş boş içerikler üretmeden bilgi dolu gezi rehberleri hazırlamaya çalışıyorum. Takdir sizin, yorum sizin. Vietnam'a hoş geldiniz. Gelmişken UNESCO koruması altındaki bu yeri de görmek lazımdı. Beklentimin altında kaldı. Yalan söylemeyeyim, daha güzel yapılar bekliyordum. O yüzden buradan ayrılıyoruz. Şimdi kentin merkezinde ünlü bir bölgeye götüreceğim sizi. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Yani ormanın içine iki gidiş iki gelişli duble yol yapmışlar. Aslında Hanoi'nin her yerinde bunu görebiliyorsunuz. Direkt bütün yukarıdaki ağaçlar birbirine kavuşuyor ve arabalar aşağıdan gölgeden gidiyorlar. Acıktık. Bir öğlen yemeği yesin bu gençler hadi. Güzel bir yere yemek yemeye gidiyoruz. Hello. Two people. Hello. Two. Thank you. Thank you. Böyle bir restoranda güzel bir şeyler yedik ve genelde mesela bir makarna yediğinizde yaklaşık olarak 6-7 dolar civarında ödüyorsunuz Vietnam'da. Bu konuda da fiyatlar oldukça uygun. Biz artık böyle Asya'da çok fazla kaldığımız için böyle bize yakın lezzetleri tercih ediyoruz. Şehrin merkezine gideceğiz. Artık yavaştan akşamüstü olmaya başladı. Güzel pazarlar, eğlence yerleri, daha böyle tarih kokan bölgeyi size göstereceğim. Yine Grab'den taksiyi çağırdık. Bir 15 dakikada merkezdeyiz. Arkamda dünyaca ünlü kukla gösterisinin yapıldığı yer var. 1000 yıldır bir gelenek bu. Ben buna daha önceden de gittim. Bugün çok da vaktimiz yok. Buna pas geçiyoruz. Zaten bilet de yok. Arkadaki kalabalıktan anlayacağınız üzere. Diyorlar ki biz Asya'da her gün açık tek tiyatroyuz. 365 gün burada gösteri görebiliyorsunuz. Aslında ülkenin nasıl yönetildiğini, krallarını, kutsal canlılarına kadar birçok şeyi sahne sanatlarında görebiliyoruz. Hanoi'de yapılması gereken bir şey. Ben daha önceden yaptım. Bu seferlik es geçeceğiz.
Çünkü Türkiye'ye dönememe durumumuz var. Bütün uçaklar dolu. Savaştan dolayı biraz panik olmaya başladık. Nedense bana pandemi günlerini hatırlattı. Ama siz gelirseniz burayı mutlaka görmenizi öneririm. Artık akşamüstü olmak üzere hava bugün genelde böyle kapalıydı ama asla isyan etmedik çünkü bu serinliği özlemişiz. Tayland videolarımda izleyenler nasıl terlediğimizi, yorulduğumuzu hatırlıyorlardır. Burası da Hoan Liem Gölü. Şehrin tam merkezinde böyle küçük bir göl ama hani muhteşem bir renk cümbüşü beklemeyin. Dibi dahi görünmüyor. Biraz balık da var ama hani wow olmazsınız. Ben size ne parklar ne göller gösterdim çünkü. Yani çok tatmin etmeyebilir. Aslında bulunduğumuz bölge en eski yerlerden bir tanesi ve Fransızların çok fazla iz bıraktığı yer. Adamlar 100 sene boyunca buraları yönetirken bir sürü de mahalle kurmuşlar ve en ünlülerinden bir tanesine geldik. Dedim ya size küçücük küçücük böyle evler yaparlar yukarıya doğru. Burada da onların örnek yerlerini görebiliyorsunuz. Bir de akşam en çok canlı yaşayan yerler buralar. Gelmişken buraları da görmek lazımdı. Birkaç saatte buradaki pazarlarda, mekanlarda dolaşalım. Diyeceksiniz ki Deniz, Vietnam yemekleri diye biraz. Sizi mi kıracağım? Gelin, ver Burçin bana kamerayı. Şurada ne olduğunu anlamadığım uzun bir şey. Burada balıklar ama o kadar kötü kokuyor ki. Şurada küçük karidesler. Burada et. Şu an görüntü gitti bende. Kör oldum. Allah'ın gücüne gitmesin ama çok kötü. Burayı çok beğendim. Rengarenk, ışıl ışıl binaların olduğu o Fransızların aslında inşa ettikleri bir mahalle. Günümüzde de böyle fenerler, kafeler, restoranlar, sokak yemeklerinin olduğu yaşayan bir yer çıktı. İyi ki akşam gelmişiz. Gündüz burası pek renkli olmazdı. Böyle burada biraz dolanalım hadi gelin. Her yer her yerde ama bir şekilde düzen de var. Karşıdan karşıya geçerken bile 40 defa insan düşünüyor. Neredeyse çarpacaklar yani. O kadar durmuyorlar. Hiç gaz kesmiyor. Motorcular özellikle. Böyle bir yerdeyim şu an. Burada mesela bir tane trafiğe kapalı sokakları var. Daha çok burası gece hayatının döndüğü yer olarak biliniyor Hanoi'de. Ama hani gece gelip burada çekim yapmak istemiyorum. Çünkü yarın erken kalkacağız. Size söylediğim o bir sonraki bölümde izleyeceğiniz yerlere gideceğiz. O yüzden 6 gibi kalkmak gerekince eskiden olsa uyumazdık belki de yoruluyoruz. Artık uyku daha önemli ve öncelikli geliyor. Böyle gayet bir şeyler atıştırabileceğiniz mekanlar da var ama daha çok barlar, gece kulüpleri bölgesi. Ben daha böyle manzaralı yerleri, rooftop mekanlarını tercih ediyorum nefes almak için. Burası bana biraz kötü kokularından dolayı iyi şeyler hatırlatmadı. Karnım acıkmaya başladı. Çok güzel bir yemek gördüm. Gelin. Şurada direkt kaynatıyor. Bunları yiyorlar. Baksanız ya. Solucan. Yani solucan değil de ne varsa kabuklu işte. Kokusu geldi burnuma ve çatır çutur yiyorlar. Ben bunu birkaç kere fasada denedim de hiçbir izik değil. Siz de çok sevmezsiniz. Adım gibi eminim. Böyle bir yer, hareketli bir yerdi. Fena değil. Yani en azından gelinip görülürmüş her şeye rağmen. İşte o dünyaca ünlü o nasıl çöp arabası maaşlarla geçiyor. İşte dünyaca ünlü yumurtalı kahve içmeye geldim. Bunu daha önceden diğer şehirlerde denemiş, beğenmemiştim. Ama çıktığı yer 1940'larda Hanoi kenti. Yerinde içeceğiz bunu dedik. Burçin'in bir işi var, onu yapmaya gitti. Ben tek başıma kaldım, o yüzden bireysel konuşuyorum. Zamanında süt kıtlığı olduğu için bu şekilde yumurtayla yapmışlar kahveleri. Ve böyle gelip direkt kafede sipariş verebiliyorsun. Kardeşim böyle yumurtanın akını ayırdı. Sarısını şimdi çırparak yumurtanın o aromasını verecek. İlk başta bunu tutturamıyorlar. Beyazını mı koyalım, sarısını mı koyalım derken günün sonunda sarısına karar veriyorlar. So we have add some egg
Sugar, Sugar and vanilla flavor. vanilla. Yeah. Böylelikle tat vermiş olacak. Bildiğin mikserle çırpıyor. O kadar çok karıştırdı ki yani durmak bilmedi tabiri caizse. Özünü çıkartana kadar uğraştı. Tatlandırıcı mıydı neydi bu? Keke mi konulan bir şey tam Türkçesini bilmiyorum. Kabartıcı mıydı? Kremalı bir şey işte. Onu da koydu. Bildiğiniz filtre kapkara kahveyi ekliyor. Yani ben bu kahveyi normalde görsem içmem. Şimdi chopstick'le neden normal kaşık değil chopstick değil mi? Onunla karıştırıyor. O kadar sert ki kahve burnumun direği sızladı. Çok belli zaten. Asfalt gibiydi. Daha iyi yaydığı için chopstick kullanıyorum. İstesem kaşıkta kullanırdım dedi. İşte o yumurtanın sarısıyla yaptığı karışımı bildiğin kahvenin şimdi üstüne koydu. Aslında dibi bildiğiniz kahve kremalı bir şey de koydu. Şimdi tarçın mı koyuyor ne koyuyorsa. Is it cinnamon or chocolate? Cacao. Kakao. Üzerine şimdi kakao serpiştirdi. Hayırlı olsun. Yumurtalı kahvem hazır. İçer misiniz, içmez misiniz? Yazın yoruma. Herhalde şu Vietnam gezimde en iyi yumurtalı kahveyi burada size canlı canlı gösterip anlattım. Kardeşim bana bu şekilde kahve verdi. Yani seversiniz, sevmezsiniz yazın yorumlara ama burada bu bir kültür. Yani birazcık da şartların zorluğu insanları buna ne yazık ki aslında itmiş. Çünkü süt kıtlığı yaşamışlar. Ya bir insan bunu neden içer? Hani annemiz evde kek yapar da yumurtası, keki meki ıvır zıvır unu karıştırır. Biz böyle çocukken yarına koştura koştura gizlice bir kaşık almaya çalışırız ya daha pişmemiş kekten. İşte üzerindeki tadı öyle bir şey aslında. Dibinde de kahvesi var. Şimdi şuradan kahveyi çekmeye çalışıyorum aslında. Yukarıdaki o yumurta sarısıyla yaptığı karışım da ona bir tat veriyor. Yani kahvenin sertliğiyle o karışımın tatlılığını karıştırmışlar. Hiç beğenmedim. Yalan söylemiyorum. Teşekkürler Vietnam. Bu olmadı. Evet. Peki Vietnam'da gerçekten yılan yiyorlar mı peki? Yiyorlar arkadaşlar. Restoranları bile var. Şuraya yan tarafa bırakırız. Oradan görebilirsiniz. Buradan yaklaşık 35 dakika ileride bir köy var. Ve o köyde bir dünya yılan satan restoran var. Yılan buğulama, yılan haşlama, yılan ızgarama, yılan sote ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Yılanı seviyorlar. Çok ilginç. Ama merkezde mesela bunu bulamıyorsunuz. Ben daha önceki yıllarda gitmiştim. Orada çekmiştim de. Çok şaşırmıştım. Günümüze devam ediyor mu diye baktım. Hakikaten devam ediyor. Ama biz az önce çok güzel bir restorana gittik. O yüzden hani bu bölümde yılan da yemeyeceğim. Başka canlıları da yemeyi düşünmüyorum. Sağ salim Türkiye'ye dönmek istiyorum tabii ki. O kadar yiyecek şey var. Yılana mı kaldık? Gördüğünüz gibi Hanoi'de böyle bir kentti. Aslında amacım bu ülkenin en büyük ikinci kentinde nasıl bir hayat olduğunu, sokakları, insanları, tezgahları görmenizdi. Benim amacım evinizde otururken dünyadaki böyle renkleri, kültürleri tanıyıp bir şekilde empati yapıp bir gün belki bilet alırsınız, gelirsiniz ve size bir rehber olur. Tek derdim buydu. Umarım faydası olmuştur. Çok heyecanlıyım. Çünkü çok erken kalkacağız yarın 6-7 gibi ve sizlere bahsettiğim Ha Long Bay'e gideceğiz. 2 gece 3 gün çok güzel bir tur aldım. Paraya da kıydık. Oldukça kaliteli, oldukça keyif yapacağımız bir yolculuk olacak ve gerçekten hem manzaralara doyacağız hem de bu heyecanımı sizlere paylaşırken teknenin özelliklerini size aktarmayı düşünüyorum. O yüzden çok güzel bir tekneyle gezeceğimiz için sizlerle bütün bu tecrübemi de paylaşmak istiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü çok harika yerler göreceksiniz. Yoruldum. Yaklaşık 10-12 saattir çekim yapıyorum. Umarım sizlere güzel bir bölüm hazırlamışımdır. Hem Vietnam hem de eğer bir gün gelirseniz Hanoi'ye dair böyle bir gezi rehberi işinize yarar, faydalı olur. Detayları açıklamaya bırakacağım. Blog yazılarım, kaldığım bu otellerin konumları, ucuzundan pahalısına kadar oradan bakabilirsiniz. Siz de buralara geldiğinizde o bağlantıların hepsine bakıp rahatça plan yapabilirsiniz. Deniz Pehlivan uyusun artık. Yeter. Yoruldum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.
Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.